Bir gün biri bana bir gece rüyanı kontrol edebilseydin kendini nasıl bir rüyada görürdün diye sormuştu. Ben babamın doğduğu köyü ve babaannemin fındık bahçesini hep çok sevmişimdir. Acaba bir gün bu bahçede kapısında sörf tahtamın durduğu minik bir kulübede yaşayabilir miyim diye düşlerdim. Merhaba, ben Deniz Toprak. Sörfçü, girişimci, Men of Sri Lanka ve Men of Turkey'nin kurucusuyum. Sabahları babaannemle uyanır, birlikte odunları toplar, evimizdeki kuzineye getirirdik. Babaannem, herkes gibi evinde yemeğini ocakla hemen yapmak varken neden bu kadar uğraşıyor diye düşünürdüm. O sade ve yavaş yaşamın içindeki zerafeti şimdi daha iyi anlıyorum. Benim dedem veya babam sörfçü değil. Hawaii'li sörfçü bir aile gibi sörf ve okyanusla iç içe büyümedim. Şehirde, doğadan bir hayli uzakta büyüdüm. Sonra bir gün fark ettim ki birini sadece sevdiği şeyi yaparken veya tutkularının peşinden giderken izle ve o kişinin ne kadar ilham verici ve coşkulu olduğunu gör. Hayal o günden itibaren her gün suda olabilmek, sörf yapabilmek, hatta bunun üzerine sürdürülebilir bir yaşam kurabilmekti. Ve hayatımın geri kalanında denize olan tutkumu ve sörfü erişilebilir kılmanın yollarını aradım. Bazen gözümüzün önündeki o güçlü hikayeyi görmez uzaklara bakarız. Dünyanın farklı yerlerini gezip sörf yapmak için dalgalı bir okyanus, yerleşmek için huzurlu bir yer ararken bugün çocukluğumun geçtiği bahçede minik bir evde yaşıyorum. Ve bu şehirde sörfe olan sevgimi paylaşarak geçimimi sağlıyorum. Aslen geldiğin, köklerinin olduğu yere dönmek hep zor olmuştur. Benim için de zor oldu. Köklerine, büyüklerinin olduğu yere dönmenin zorluğu yetmiyormuş gibi bir de herkesin korktuğu bir denizde sörf yapmak ve sörfü öğretmek için döndüğümü iddia ediyorum. Sörf de nereden çıktı, kafayı mı yedin diye sordular. Bazı günler saatler boyunca sörfe nereden gireceğimizi araştırırız ve karar vermeye çalışırız. Gittiğimiz her yerde bizi balık tutan amcalar karşılar. Onlarla çalışma takvimimiz çok benzer. Aradığımız deniz, hatta dalga bile aynıdır. Karadeniz'de sörf yapmaktan daha keyiflisi o kısıtlı zamanda o mucizevi dalgayı bulabilmektir. Kısıtlı bir zamanın var, rüzgar ve dalga değişmeden doğru kararı verip doğru zamanda doğru yerde olman lazım. Hayatta da biraz öyle değil mi aslında? Yüzyıllardır tehlikeli ve korkutucu denerek deniziyle arasına mesafe girmiş Karadenizli'yi kendi denizi ve dalgalarıyla barıştırmak nasıl mümkün olabilir? Ama artık bugün herkesin evine kapandığı o kasvetli havalarda bizi her yerden heyecanla arayanlar oluyor. Bir yandan balıkçılar tam sizin havanız geldi derken bir yandan da burada yetişen arkadaşlarımız bugün nereden denize giriyoruz Deniz abi diye soruyorlar. Bugün Karadenizli'ye hırçın gelen bu dalgalar yarın beslendiğimiz formlara neden dönüşmesin? Korkunun, ayrılığın hikayesi olan bu deniz bir gün bir bakmışsınız insanların bir araya geldiği, heyecanlandığı, birbirine kavuştuğu bir yaşam alanına dönüşmüş. Bizce o gün çok yakın.